Ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma bakalım. Başkent Kiev'de çocuk hastanesini vurdu Rusya ve en az 9 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Yine başkentteki elektrik santralleri de hedef alındı. Şimdi Volodymyr Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği saldırılarda 40 füze kullandığını söylüyor. 20'den fazla can kaybı olduğunu açıkladı ve bir misilleme sözü de verdi. Füzeler yine sivillere vurdu. Rusya Ukrayna'da ölüm saçtı. Rusya Ukrayna'nın başkentte Kiev'e savaşın başından bu yana en kanlı saldırılarından birini düzenledi. Hedefte çocuk hastanesi vardı. Bina saldırının ardından kullanılamaz hale geldi. Hem arama kurtarma ekipleri hem de siviller hastane enkazına koştu. Moloz altında kalanlara ulaşabilmek için zamanla yarıştılar. Çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Füzeler Kiev'in altyapısını da vurdu. En az 3 elektrik santrali hasar gördü. Rus füzelerinin hedefindeki bir diğer kent, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin doğduğu yer olan Kryvyi Rih oldu. Belediye başkanına göre en az 10 kişi öldü, 30'un üzerinde kişi de yaralandı. Rusya, Dnipro ve Pokrovsk kentlerini de vurdu. Saldırılarda ülke genelindeki can kaybı 20'nin üzerinde. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Rusya'nın en az 40 füze ateşlediği bilgisini verirken çok sayıda şehirde ev ve iş yerlerinin vurulduğunu söyledi. Zelenski saldırılar sırasında Polonya ziyaretini gerçekleştiriyordu. Mevkidaşı Donald Tusk'la düzenlediği basın toplantısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Zelenski Rusya'ya karşı misilleme yapacaklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı. Zelenski ayrıca yurt dışındaki Ukraynalıların katılabilmesi için bir tabur oluşturulacağını da açıkladı. Batılı müttefiklerine seslenen Ukrayna lideri, NATO zirvesinde hava savunma sistemleri desteği için somut adımlar atılmasını beklediğini söyledi. Ateşkes içinse sadece Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olabileceğini vurguladı. Saldırının zamanlaması dikkat çekici. Macaristan Başbakanı Viktor Orban hafta sonu Ukrayna Barış Misyonu olarak adlandırdığı ziyaretler kapsamında Çin'e gitmiş ve Pekin'in barış planını desteklediğini duyurmuştu. Kremlin Orban'ın açıklamalarını desteklemişti. Ayrıca sözcü Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerine atıf yaparak Ukrayna'da barış için müzakere platformu bulunması iyi olur demişti. Saldırılar bu açıklamaların ardından geldi.